Şu gördüğünüz naneler tam 27 günde bu hale geldi. Hiç saksıya gerek kalmadan ne özel gübre kullandım ne de pahalı topraklar. Hepsi geri dönüşümle, hepsi doğal yöntemlerle oldu. Şimdi gelin, baştan sona nasıl yaptığımı adım adım göstereyim. İşe toprağı hazırlamakla başladım. Çünkü iyi bir toprak karışımı, nanenin sağlıklı kök salması için çok önemli. Önce biraz bahçe toprağı aldım. Bu toprak zaten bitkiler için doğal bir temel sağlıyor. Üzerine biraz da samra ekledim. Ardından biraz odun külü ekledim. Bu kül toprağa potasyum gibi değerli mineraller kazandırıyor. Ama dikkat etmek lazım. Fazla kül toprağın dengesini bozabilir. Son olarak da ince odun talaşı ekledim. Talaş toprağın suyu tutmasını ve hava almasını dengeliyor. Ayrıca köklerin rahatça gelişmesini sağlıyor. Toprak karışımını güzelce hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi bardaklara doldurmaya. Elimde daha önce içme suyu olarak kullandığım plastik bardaklar vardı. Bunları atmıyorum. Çünkü hem geri dönüşüm oluyor hem de küçük çaplı fide işleri için gayet iş görüyorlar. Her bir bardağı tek tek aldım ve hazırladığım karışımdan içine doldurmaya başladım. Toprağı çok sıkıştırmadan ama boşluk da bırakmadan bastırarak güzelce yerleştirdim. Çünkü ne kadar dengeli doldurursan o kadar sağlıklı köklenme olur. Bazı bardaklar biraz dar olduğundan köklerin gelişeceği kadar alan kalmasına dikkat ettim. Toplamda 14 bardak hazırladım. Hepsi aynı seviyede doldu ve her biri ekim için hazır hale geldi. Bu bardaklar hem hafif hem de yer kaplamıyor. Balkona, pencere önüne, hatta bir kenarda üst üste dizip bile köklendirme yapabiliyorsun. Şimdi sıra geldi nane çeliklerini hazırlamaya. Bunun için önce bahçeye çıkıyoruz. Sağlıklı, taze ve bol yapraklı naneleri seçmeye dikkat ediyorum. Ne çok genç ne de çok yaşlı dallar. Orta sertlikte diri olanları tercih etmek köklenme şansını artırıyor. Küçük bir makas yardımıyla dalları dip kısımlarından nazikçe kesiyorum. Ne kadar düzgün kesilirse o kadar sağlıklı çelik olur. Şimdi bu dalların yapraklarını temizleyeceğiz. Çünkü fazla yaprak özellikle alt kısımlarda köklenmeyi yavaşlatabilir. Gövde kısmının daha rahat nefes alması ve enerjinin kök oluşturmaya yönelmesi için alt yaprakları dikkatlice koparın. Ama genel olarak çeliği sadeleştirmek gelişimi hızlandırıyor. Bu şekilde dikime hazır güçlü nane çelikleri elde etmiş oluyorum. Toprağımız hazır, çeliklerimiz hazır. Şimdi sıra geldi dikim işlemine. Her bir bardağı tek tek elime alıyorum ve nane çeliklerini içine yerleştiriyorum. Alt kısmı yani yapraklarını kopardığımız çıplak gövdeyi toprağın içine doğru itiyorum. Çok derine gömmemeye dikkat ediyorum. Yaklaşık 3-4 santim yeterli. Fazlası çeliğin havasız kalmasına neden olabilir. Toprağın etrafını hafifçe bastırıyorum ama fazla sıkmadan böylece hem çelik sabitleniyor hem de köklerin rahatça yayılması için alan kalıyor. Tüm bardaklara tek tek bu işlemi uyguluyorum. Toplamda 14 tane çelik diktim. Bu iş aslında çok basit ama dikkatli yapılması önemli. Çünkü çeliğin sağlıklı köklenebilmesi için hem toprakla tam temas etmesi gerekiyor hem de bulunduğu ortamın havasını, nemini iyi ayarlamak lazım. İşte bu yüzden dikimden hemen sonra ilk can suyunu veriyorum. Toprak zaten hafif nemliydi ama çeliklerin kökleşmeye başlaması için bu ilk sulama çok önemli. Her bardağın içine azar azar kökü boğmayacak şekilde su döküyorum. Suyu toprağın yüzeyine değil, çeliğin dibine doğru vermeye çalışıyorum. Fazla sulamaktan kaçınıyorum çünkü fazla nem çürüme yapabiliyor. Özellikle bu plastik bardaklarda drenaj deliği olmadığı için dikkat etmek şart. İlk can suyundan sonra genelde 2-3 günde bir toprağı kontrol ediyorum. Eğer parmağımı bastığımda hala nemliyse sulama yapmıyorum. Ve işte sonuç, aradan tam 27 gün geçti. Şimdi bir bakın, bu bardakların içinden neler çıkmış. Nane yaprakları öyle gür, öyle canlı ki insanın içine serinlik veriyor. Her bir çelik köklenmiş ve yepyeni bir fideye dönüşmüş durumda. Yaprakları hem parlak hem de mis gibi kokuyor. Ne özel bir gübre kullandım ne de bir fide parası verdim. Sadece doğal malzemeler, biraz sabır ve düzenli bakım. Şimdi ister bu fideleri saksılara aktarırım, İster toprağa dikerim. Ama en güzeli şu, hepsi kendi elimle, kendi emeğimle oldu. Eğer senin de birkaç bardak, biraz toprak ve birkaç dal nanem varsa bu yöntemi mutlaka denemeni tavsiye ederim. Geri dönüşümle, doğayla uyumlu ve sıfır maliyetli bir çoğaltma yöntemi. Hem kolay hem de çok keyifli.